Savaş yıllarca sürdü. Ordum eve dönmek için sabırsızlanıyordu. Durduramazdım. Geri döneceğine söz ver. Peki ya dönemezsem? 17 Temmuz 2026 The Odyssey sinemalarda. Herkese merhaba. Nolan'ın The Odyssey'si, Homeros'un klasik destanını modern sinemanın tüm imkanlarıyla yeniden yorumlayacak büyük bir proje olarak öne çıkıyor. Ana kahraman Odysseus'un 20 yıllık efsanevi yolculuğu, dünya literatürünün en köklü öykülerinden biri olduğu için böyle bir filmin yüksek bir beklenti oluşturduğu aşikar. 17 Temmuz 2026'da başlayacak olan gösterim takvimiyle film sinemalarda İthaka'ya dönüşün modern bir destanı olarak izleyiciyle buluşacak. Bu yapım, geniş uluslararası kadrosu, devasa setleri ve yenilikçi çekim teknikleriyle sadece mitolojik bir hikaye anlatmakla kalmayacak, aynı zamanda izleyicilere görsel bir şölen sunacak. Videomuza başlamadan önce bu projeyi merakla bekleyenler kimler? Videomuzu beğenmeyi unutmasın, böylece sayımızı bilelim. Öncelikle projenin hikayesinden bahsedelim. Hikayede 10 yıl süren Truva Savaşı'nın ardından evine dönmeye çalışan Odysseus'un macerası anlatılacak. Bu sırada Odysseus, Kral Nestor ve Menelaos gibi eski müttefiklerle karşılaşacak, eşi Penelope'nin ise belirsizlik ve suikast tehdidi altındaki krallığı korumaya çalıştığı gösterilecek. Yolculuk boyunca Odysseus, deniz çarpışmaları ve fırtınalar yaşayıp efsanevi yaratıklarla mücadele edecek. Örneğin filmde efsanevi kahya tanrıçası Athena, deniz perisi Kalipso, büyücü Kirke gibi mitolojik figürlerle karşılaşmalar yer alacak. Penelope'ye talip olan yabancı krallar ve prensler tarafından sarayı kuşatılmış halde bulduğumuz İthaka'da, Telemakos gizli bir yolculuğa çıkarak babasının hayatta olduğunu öğrenmeye çalışacak. İthaka'ya ulaşan Odysseus'un 20 yıl boyunca evinde düzeni bozan talipleri alt etmek için zekasını kullanacağı final sahneleri de hikayenin doruğunu oluşturacak. The Odyssey gibi tarihin en eski ve en güçlü destanlarından birinin Christopher Nolan gibi modern sinemanın en vizyoner yönetmenlerinden biri tarafından yeniden yorumlanması, sinema dünyasında uzun zamandır görülmemiş ölçekte bir beklenti yaratmış durumda. Bu proje yalnızca bir uyarlama değil, aynı zamanda antik dünyanın epik anlatımını, günümüz teknolojisi ve sinema diliyle yeniden tanımlama girişimi olarak öne çıkıyor. Özellikle Odysseus'un hayatına odaklanan bu anlatı, bir savaş kahramanının eve dönüş hikayesinden çok daha fazlasını vaat ediyor. Zeka, sabır, kayıp, özlem ve insan iradesinin sınandığı uzun bir yolculuk. Başrolde yer alan Matt Damon'ın Odysseus karakterine uyumu, projenin en kritik unsurlarından biri olarak görülüyor. Damon, daha önce canlandırdığı karakterlerde liderlik, karizma ve içsel çatışmayı başarılı bir şekilde yansıtabildiğini defalarca kanıtlamış bir oyuncu. Odysseus ise yalnızca fiziksel olarak güçlü bir savaşçı değil, aynı zamanda zekasıyla öne çıkan, stratejik düşünen ve zaman zaman duygusal kararlar veren kompleks bir karakter. Bu açıdan bakıldığında Damon'ın oyunculuk aralığı, Odysseus'un çok katmanlı yapısını sinemaya aktarmak için oldukça uygun görünüyor. Özellikle karakterin yalnızlık, özlem ve hayatta kalma mücadelesi gibi duygusal yönlerinin güçlü bir performansla verilmesi, filmi sıradan bir aksiyon hikayesinin ötesine taşıyabilir. Anne Hathaway'in Penelope karakteriyle projede yer alması da oldukça önemli. Penelope, yalnızca bekleyen bir eş değil, sabrın, sadakatin ve zekanın sembolü olarak hikayenin duygusal merkezlerinden biridir. Hathaway'in güçlü dramatik performansı, Penelope karakterini pasif bir figür olmaktan çıkarıp hikayenin aktif ve etkileyici bir parçası haline getirebilir. Bunun yanında Tom Holland, Zendaya ve Robert Pattinson gibi genç ve geniş kitlelere hitap eden oyuncuların projeye dahil edilmesi, filmin farklı yaş gruplarına ulaşmasını sağlayacak önemli bir strateji olarak öne çıkıyor. Odysseus'un oğlu Telemakos, tanrıça Athena
büyücü Kirke, tek gözlü dev Polipemos ve deniz tanrısı Poseidon gibi karakterlerin nasıl işleneceği ise projenin en çok merak edilen yönlerinden biri. Bu karakterlerin hem mitolojik hem de dramatik derinliklerinin korunması filmin başarısını doğrudan etkileyecektir. Nolan'ın daha önce gerçekçilik ile fantastik unsurlar arasında kurduğu denge düşünüldüğünde bu karakterlerin abartıya kaçmadan ama etkileyici bir şekilde sunulması bekleniyor. 250 milyon dolarlık dev bütçe, IMAX 70 mm formatında çekim ve dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleştirilen prodüksiyon süreci, filmin teknik anlamda da bir başyapıt olabileceğinin sinyallerini veriyor. Fas'tan Yunanistan'a, İzlanda'dan İtalya'ya uzanan çekim lokasyonları, Odysseus'un uzun ve zorlu yolculuğunu görsel olarak izleyiciye hissettirecek en önemli unsurlardan biri olacak. Bu da filmi yalnızca bir hikaye anlatımı olmaktan çıkarıp adeta görsel bir deneyime dönüştürebilir. Ancak böylesine büyük projelerde beklentinin yüksek olması hem avantaj hem de risk anlamına gelir. The Odyssey gibi edebiyat tarihinin en önemli eserlerinden birinin sinemaya uyarlanması her zaman tartışmaları beraberinde getirir. Hikayeye ne kadar sadık kalınacağı, modern izleyiciye nasıl uyarlanacağı ve mitolojik unsurların nasıl dengeleneceği, izleyicinin en çok dikkat edeceği noktalar olacaktır. Nolan'ın kendine özgü anlatım dili ve zaman kurgusuna dayalı hikaye anlatımı, bu klasik destanı daha farklı ve yenilikçi bir şekilde sunabilir. The Odyssey projesinin tutma ihtimalini değerlendirdiğimizde, karşımızda sıradan bir uyarlamadan çok daha fazlası olduğu açıkça görülüyor. Bu proje, yalnızca Homeros'un binlerce yıl önce kaleme aldığı ölümsüz bir destanı yeniden anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda modern sinemanın tüm teknik gücünü kullanarak epik anlatımın sınırlarını zorlamayı hedefliyor. Özellikle Odysseus'un hayatını merkezine alan bu anlatı, izleyiciye yalnızca bir macera değil, karakter odaklı derin bir yolculuk sunma potansiyeline sahip. Projenin en güçlü yanlarından biri, şüphesiz ki oyuncu kadrosu. Başrolde yer alan Matt Damon'ın Odysseus karakterine uyumu, filmin kaderini belirleyecek en kritik unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Damon'ın daha önce canlandırdığı karizmatik, lider ruhlu ve içsel çatışmalar yaşayan karakterler düşünüldüğünde, Odysseus gibi zekasıyla öne çıkan, hayatta kalma mücadelesi veren ve duygusal açıdan derin bir figürü başarıyla yansıtabilme ihtimali oldukça yüksek. Bu da izleyicinin karakterle bağ kurmasını kolaylaştıracak en önemli faktörlerden biri. Burada asıl merak edilen nokta ise karakter uyumunun ne kadar başarılı olacağıdır. Odysseus'un zekası, sabrı ve zaman zaman acımasızlaşabilen liderliği, Penelope'nin sadakati ve direnci, genç karakterlerin gelişimi ve mitolojik figürlerin etkileyiciliği, tüm bu unsurların dengeli bir şekilde işlenmesi, filmin yalnızca görsel değil, dramatik anlamda da güçlü olmasını sağlayacaktır. Eğer bu denge doğru kurulursa, film yalnızca bir epik macera değil, aynı zamanda güçlü bir karakter anlatısı haline gelir. Tutma ihtimali açısından bakıldığında ise The Odyssey projesinin ortalamanın üzerinde bir başarı potansiyeline sahip olduğu söylenebilir. Bunun en büyük nedeni hikayenin evrenselliğidir. Odysseus'un eve dönüş yolculuğu yalnızca bir savaş sonrası hikayesi değil, sabır, sadakat, zeka ve insan iradesi üzerine kurulu evrensel bir anlatıdır. Bu da filmi yalnızca belirli bir kitleye değil, dünya genelinde geniş bir izleyiciye hitap edebilecek bir yapım haline getirir. Aynı zamanda projenin birkaç yıl süren hazırlık aşaması, büyük bir bütçeyle hayata geçirilmesi ve dünya çapında aynı anda sinemalarda gösterime girecek olması, beklentiyi daha da yükselten faktörler arasında yer alıyor. Bu tür büyük projelerde en önemli unsurlardan biri de tanıtım sürecidir. Eğer film, güçlü fragmanlar, etkileyici sahne kesitleri ve doğru pazarlama stratejileriyle desteklenirse, daha vizyona girmeden büyük bir merak dalgası oluşturabilir. Özellikle Amerika ve Avrupa'da epik hikayelere olan ilginin yeniden artması, bu projenin zamanlama açısından da doğru bir noktada olduğunu gösteriyor. Filmin sinema gösteriminin ardından dijital platformlarda yayınlanacak olması da etki alanını genişletecektir. Sinemada yakalanan büyük etki, dijital platformlarda daha geniş bir kitleye ulaşarak kalıcı bir başarıya dönüşebilir. Bu da projeyi yalnızca kısa vadeli bir gişe başarısı olmaktan çıkarıp uzun vadeli bir kültürel etkiye dönüştürebilir. Sonuç olarak The Odyssey projesinin tutma ihtimali oldukça yüksek ve ortalamanın üzerindedir. Güçlü oyuncu kadrosu, evrensel bir hikaye
devasa prodüksiyon kalitesi ve doğru pazarlama stratejisi bir araya geldiğinde bu filmin uluslararası alanda büyük bir başarı elde etmesi kaçınılmaz olabilir. Daha vizyona girmeden bu kadar merak uyandırması bile projenin ne kadar güçlü bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Eğer beklentiler doğru yönetilir ve hikaye izleyiciye etkileyici bir şekilde sunulursa, The Odyssey yalnızca bir film değil, yeni nesil epik sinemanın en önemli temsilcilerinden biri haline gelebilir. Peki sizce The Odyssey projesi büyük bir başarı yakalayacak mı ve sonradan dijital diziye evrilmeli mi? Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca yeni içeriklerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni bir videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.